1914 yılında Sir Ernest Shackleton, Antarktika'yı bir ucundan diğer uca geçerek tarihe yazmayı kafasına koymuştu. Ancak Endurance adlı gemisi Weddell denizinde buzların arasında sıkıştı ve aylar sonra buzların baskısına dayanamayarak parçalandı ve battı. Medeniyetten binlerce kilometre uzakta, eksi 40 derecede, hiçbir yardım çağırma imkanı olmadan 28 denizci buzulların üzerinde yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı. O andan sonra hedef keşif değil, hayatta kalmaktı. Bu, başarısız bir seferin insanlık tarihinin en büyük kurtuluş hikayelerinden birine dönüşmesinin gerçek öyküsü. ...20. yüzyılın başı, keşiflerin altın çağıydı. Afrika haritalanmış, Himalayalar aşılmış, okyanusların çoğu geçilmişti. Geriye yalnızca büyük beyazlarla kaplı bilinmez kıta kalmıştı. Antarktika kıtası. Dünya üzerindeki en soğuk, en tehlikeli ve en acımasız kıta. Norveçli Roald Amundsen, Güney Kutbu'na ulaşmayı başarmış, İngiliz kaşif Robert Falcon Scott ise aynı yolculukta hayatını kaybetmişti. Britanya İmparatorluğu için artık geriye tek bir büyük hedef kalmıştı. Antarktika'yı bir uçtan bir uca geçmek. Bu görevi kabul eden adamın adı Ernest Shackleton'dı. Shackleton bir bilim insanıydı. Ama ondan önce deneyimli bir liderdi. O, kutuplara aşık bir maceraperestti. Daha önce birkaç kez Antarktika'ya gitmiş, her gidişinde ölüm tehlikelerini atlatmış ve hedefine ulaşmadan geri dönmek zorunda kalmıştı. Ama içindeki keşfetme arzusu bir zerre bile bitmemişti. Sadece ulaşmak değil, o kıtayı geçmek istiyordu. Baştan sona yürümek. Planı iddialıydı. Weddell denizinden karaya çıkacaklar, köpek kızaklarıyla Güney Kutbu'ndan geçerek diğer kıyıya ulaşacaklardı. Tarihte ilk kez bir insan Antarktika'yı boydan boya kat etmiş olacaktı. Bu yolculuk için 28 kişilik bir ekip topladı. Denizciler, bilim insanları, marangozlar, doktor, aşçı, fotoğrafçı. Herkes özel olarak listeye eklendi. Çünkü Shackleton şunu biliyordu. Kutup yolculuğunda beceriden daha önemli bir şey vardı. Cesaret ve sağlam karakter. Ve 1914 yazında Endurance adını verdiği 3 direkli sağlam gemiyle yolculuk başlamıştı. Geminin adı kader gibiydi, dayanıklılık. Çünkü çok yakında buna fazlasıyla ihtiyaçları olacaktı. Yolculuğun ilk haftaları oldukça sorunsuz ve sakin geçiyordu. Güney Amerika'dan ayrıldılar, Güney Georgia adasında son hazırlıklarını tamamladılar. Balina avcıları Shackleton'a uyarılarda bulundu. Bu yıl buzlar normalden daha tehlikeli. Weddell denizi ne sakın girme. Ama Shackleton'da geri vites yoktu. Çünkü risk denilen şey keşiflerin doğasında vardı. İşte burada Sokrates'in bir sözü gelir kulaklara. Senin almayı cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Ocak 1915'te gemi Weddell denizine girdi. Ufka kadar uzanan kalın buz tabakası sinsice hareket ediyor, Endurance'ı adeta yavaşça, hareketsiz bir tuzağın içine çekiyordu. Başta gemi aralarından süzülerek ilerleyebiliyordu. Ancak her gün buzların boşlukları daraldı. Sonunda başlarına gelebilecek en kötü şey oldu. Motorlar daha fazla dayanamadı ve durdu. Endurance aslında tamamen motor gücüyle ilerleyen bir gemi değildi. 3 direkli bir yelkenliydi ve sadece dar alanlarda veya rüzgarlı havalarda manevra yapmak için küçük bir buharlı motor kullanıyordu. Ancak buzlar o kadar sıkışmıştı ki ne yelkenler ne de motor gücü gemiyi 1 metre bile oynatamıyordu. Artık Endurance, okyanusun ortasında donmuş bir enkazdan farksızdı. Buzlar gemiyi iki taraftan mengene gibi sabitlemişti. Ne ileri ne geri manevra yapabiliyorlardı. Shackleton sakinliğini korudu. Bu durumdan bir şekilde kurtulacağını düşünüyordu. Bahar gelince buzlar zayıflayacak ve kırılmaya başlayacak, sonra yollarına devam edebileceklerdi. Bir süre burada sabit kalacaklarından dolayı gemiyi kışa uygun yaşanabilecek duruma getirdi.
Ama Antarktika'nın onlar için başka planları vardı. Günler haftalara, haftalar aylara dönüştü. Gemi hareket etmiyordu. Sadece buz kütleleriyle birlikte kontrolsüz bir şekilde sürükleniyordu. Shackleton en büyük tehlikenin soğuk değil, gemideki insanların umutlarının tükenmesi olduğunu biliyordu. Bu yüzden adamlarına sıkı bir rutin uyguladı. Sabah kalkış saatleri belliydi. Herkesin görevi vardı. Futbol maçları düzenlendi. Köpeklerle yarışlar yapıldı. Akşamları şarkılar söylendi. Tiyatro gösterileri yapıldı. Bu aslında bir psikolojik savaştı. Çünkü moral çökerse beden de çökerdi. Ancak Eylül ayında buzların baskısı günden güne şiddetlenmeye başladı. Geminin tahtaları korkunç seslerle çatırdıyordu. Gövde bükülüyordu. Bir gece tüm mürettebat aceleyle güvertede toplandı. Herkes aynı sesi duyuyordu. Tahtaların kırılma sesi. Buz gemiyi parçalıyordu. 27 Ekim 1915'te Shackleton kararını verdi. Gemiyi terk ediyoruz. Bu yolculuğun bittiği andı. Ama gerçek mücadele daha yeni başlıyordu. Gemi batarken herkes umutsuz gözlerle seyrediyordu. Endurance onlar için sadece bir ulaşım aracı değildi. Yuvalarıydı ve sığınaklarıydı. Yanlarına yeteri kadar erzak, 3 küçük filika ve birkaç kişisel eşya dışında çoğu şey gemiyle birlikte sulara gömüldü. Artık okyanusun üzerinde yüzen bir buz adasında yaşıyorlardı. Altlarında yüzlerce metre derinlikte buz gibi su vardı. Eğer buz kırılırsa saniyeler içinde donarak öleceklerdi. Aylarca fok balığı ve penguen avlayarak beslendiler. Hayatta kalmak için köpekleri bile vurmak zorunda kaldılar. Bu karar adamların çoğunu psikolojik olarak etkilemişti. Ama yiyecekleri tükenmişti. Shackleton tek bir şey hedefliyordu. Kimse ölmeyecek. O andan itibaren Shackleton için keşif görevi tamamen bitmişti. Haritalar, rekorlar, kişisel hedefler. Onun için artık plan dışıydı. Artık tek bir amacı vardı. 28 adamın 28'ini de canı pahasına geri götürmek. Onun liderliğini diğer kaşiflerden ayıran şey tam olarak buydu. Sorumluluk bilinci. Artık hedef keşif değil, bu uçsuz bucaksız buz çölünden kurtulmaktı. Nisan 1916'da bahar yüzünü göstermeye başlamış buz kütleleri parçalanmaya başladı. Kamp kurdukları yaşam alanları çökmek üzereydi. Daha fazla parçalanırsa denize düşmeleri an meselesiydi. Shackleton emri verdi. Filikalara binin. 3 küçük filika ile okyanusa açıldılar. Bu kelimenin tam anlamıyla ölüm yolculuğuydu. Dev dalgalar, dondurucu rüzgar, ıslak kıyafetler, uykusuzluk. 5 gün boyunca neredeyse hiç durmadan nöbetleşe kürek çektiler. Sonunda uzakta bir kara parçası gördüler. Elephant Island. 497 gün sonra ilk kez sağlam toprağa basıyorlardı. Ama burası ıssızdı. Hiç yerleşim yeri yoktu. Yani hala kurtulmamışlardı. Sadece okyanustan daha güvenli ve daha risksiz bir yerdeydiler. Shackleton haritayı açtı. En yakın medeniyet 1300 kilometre uzaktaki Güney Georgia adasıydı. Oraya ulaşmanın tek yolu 7 metrelik açık bir filika ile dünyanın en tehlikeli okyanuslarından birini geçmekti. Bu delilikti. Ama başka çare yoktu. Birileri bunu yapmalıydı. Yoksa burada uzun süre hayatta kalmaları mümkün değildi. 22 kişiyi adada bıraktı. 5 gönüllü seçti ve küçük James Caird filikasına bindiler. Bu yolculuk denizcilik tarihine geçecekti. 16 gün boyunca sürekli kürek çektiler. Neredeyse hiç uyumadılar. Sürekli ıslaktılar, donmuşlardı. Kürek çekmekten ellerinde yaralar açılmıştı. Bir dalga tekneyi devirebilirdi. Kaptan Worsley sadece saniyeler süren güneş görünümlerinde sekstant ile rota hesaplıyordu. Yanlış bir derece onları sonsuza dek kaybettirebilirdi. Ama mucize oldu. Güney Georgia'yı gördüler. Fakat yanlış kıyıdaydılar. Yerleşim adanın diğer tarafındaydı. Önlerinde aşılması zor yüksek dağlar vardı. Shackleton ve 2 adam haritasız ve ekipmansız dağlara tırmandı. 36 saat durmadan yürüdüler. Kaydılar, düştüler, tekrar kalktılar. Açlıktan artık adım atacak halleri kalmamışken, sonunda uzaktan gelen bir siren sesi duydular. Bir balina istasyonu, medeniyet.
Aylardır ilk kez insan sesi. Kurtulmuşlardı. Ama onların sorumlulukları daha bitmemişti. Çünkü 22 adam hala Fil Adası'nda onlardan gelecek güzel bir haber bekliyordu. Shackleton defalarca kurtarma çalışması denedi. Ama buzlar buna izin vermiyordu. Sonunda 4. denemede Fil Adası'na ulaşmayı başardı. Kıyıya yaklaşırken bağırdı. "Herkes burada mı?" Cevap geldi. "Hepimiz buradayız patron." 28 kişi. 28'i de hayattaydı. Tek bir kayıp yoktu. Ancak Shackleton'ın hikayesi burada bitmedi. İngiltere'ye döndüğünde coşkuyla karşılandı ve kahraman ilan edildi. Konferanslar verdi, madalyalar aldı. Gazeteler ondan mucize lider diye bahsediyordu. Fakat onun gözünde hiçbir zaman madalyalar veya ünlü olma çabası yoktu. Onun aklı hala Antarktika'nın beyaz çöllerinde ve keşif yapma hayallerindeydi. 1921 yılında bir kez daha Antarktika'ya yolculuk yapmaya karar verdi. Bu kez daha risksiz, sıradan bir keşif yapacaktı. Küçük bir gemi ayardı. Geminin adı Quest'ti. Doktoru kalbinin zayıf olduğunu söyleyerek onu defalarca uyardı. Ama Shackleton için Antarktika'dan uzak kalmak normal yaşamdan daha zordu. Gemi Güney Georgia adasına ulaştığında henüz seferin ilk günlerinde 5 Ocak 1922 gecesi kamerasında kalp krizi geçirdi. 47 yaşındaydı. Onca zorlu koşullardan, Antarktika'nın öldürücü soğuklarından ve açlıktan kurtulan adam. Sonunda sessiz bir gecede kalbine yenildi. Eşi cenazenin İngiltere'ye getirilmesini istemedi. "Onu en mutlu olduğu yerde bırakın," dedi. Bugün Shackleton hala Güney Georgia'da hayatını adadığı buzların kıyısında yatıyor. Shackleton Antarktika'yı geçemeyi yine başaramamıştı. Haritalara yeni bir rota ekleyemedi. Ama insanlık tarihine çok daha büyük bir şey bıraktı. Liderliğin ne demek olduğunu. Bazen kahramanlık zirveye ulaşmak değildir. Bazen kahramanlık, yola çıktığın dostlarını kendi canın pahasına korumak, kollamaktır. Ve belki de bu hikaye bize şunu hatırlatır. İnsan soğuktan değil, umudunu kaybettiği an ölür. İşte bu söz bize bir başka hikayeyi anlatır. Bilen bilir, kral ve askerin hikayesini. Bir kral üşüyen askere sıcak elbise göndereceğine söz verir ama unutur. Asker ertesi gün donarak ölür ve geriye şu notu bırakır: "Beni soğuk değil, verdiğiniz umut öldürdü." Bu kısa hikayede videonun kapanış sözü olarak kalsın. Eğer bu hikaye seni de etkilediyse, Gerçek Arşiv'de daha anlatılacak yüzlerce gerçek var. Kanala abone olarak bize katılabilir, videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza destek olabilir ve düşüncelerini yorumlarda paylaşabilirsin. Destekleriniz benim için çok değerli, şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.